Merhabalar. Bu bölümde doğanın belki de en zeki, en sinsi patojenlerinden birini mercek altına alıyoruz. Tularemi. Bu, bir bakterinin insan vücudunu alt etmek için geliştirdiği inanılmaz stratejilerin hikayesi. Hazırsanız bu mikroskobik avcının gizemli dünyasına birlikte dalalım. Sizi hasta etmek için kaç bakteri gerekir dersiniz? Binler, milyonlar? Hayır, cevap işte tam karşınızda. Sadece 10. Evet, yanlış duymadınız. Yalnızca 10 tane Francisella tularensis bakterisi, tularemi dediğimiz o ciddi hastalığı başlatmak için yeterli. Bu rakam, onun ne kadar bulaşıcı ve ne kadar tehlikeli olduğunun ilk ve en çarpıcı kanıtı. Ve işte karşınızda başroldeki suçlumuz Francisella tularensis. Bu tanımdaki en kritik ifade, onun fakültatif hücre içi bir patojen olması. Bu, onun en büyük süper gücü. Yani ne demek bu? Hem hücre dışında hayatta kalabiliyor, hem de asıl marifeti olan hücrelerimizin içine girip orada yaşayabiliyor. Adeta kaleyi içten fethetmek gibi bir şey. Bağışıklık sistemimizin öncü askerleri olan makrofajların içine giriyor, onları kandırıyor ve birer üreme fabrikasına çeviriyor. Peki bu sinsi istilacıyı nasıl deşifre edeceğiz? İşte yol haritamız. Önce bu gizli istilacıyı yakından tanıyacağız. Sonra hayatta kalmasını sağlayan o özel alet çantasını açıp silahlarını bir bir inceleyeceğiz. Ardından vücudumuzdaki istila planını takip edip sebep olduğu hastalığın farklı yüzlerini göreceğiz. Ve son olarak ona karşı nasıl savaştığımızı ve en önemlisi kendimizi nasıl koruyacağımızı konuşacağız. Evet, ilk durağımız bu gizemli bakterinin kimliğini ve temel özelliklerini anlamak. Onu bu kadar başarılı bir patojen yapan şey tam olarak nedir? Gelin bakalım. Şöyle bir kimlik kartına bakalım. Kendisi gram negatif bir kokobasil, yani şeklinde tam yuvarlak ne de tam çubuk, ikisinin arasında. En önemli özelliği tekrar vurgulamak gerekirse bağışıklık hücrelerimiz olan makrofajların içinde saklanarak yaşaması. Peki doğada nerede bulunur? Genellikle tavşanlarda, kemirgenlerde ve onları ısıran kene gibi canlılarda. Vücudumuza girdiğinde ise bağışıklık sistemimiz onu hapsetmek için etrafında granülom adını verdiğimiz küçük iltihap duvarları örmeye çalışır ama bu her zaman işe yaramaz. Francisella tularensis iki ana tipi, iki farklı yüzü var diyebiliriz. Tip A, adeta ailenin kötü çocuğu. Kuzey Amerika'da bulunur ve çok daha şiddetli, ölümcül olabilen hastalıklara yol açar. Bizim coğrafyamızda, yani Avrupa ve Asya'da daha sık gördüğümüz tip B ise genellikle daha hafif, daha iyi huylu bir hastalık tablosu oluşturur. Bu da bize coğrafyanın bir patojenin karakterini nasıl şekillendirebildiğini gösteren harika bir örnek. Bir bakterinin hastalık yapma yeteneğine biz virülans diyoruz. Francisella'nın virülansı ise adeta bir İsviçre çakısı gibi, içinde bizi yani konakçı savunmasını atlatmak için tasarlanmış bir dizi özel araç var. Gelin şimdi bu alet çantasına daha yakından bakalım. İşte bu bakterinin cephaneliği. Hücre içinde yaşaması onu hem antibiyotiklerden hem de bağışıklık sisteminin diğer unsurlarından koruyan bir kalkan. Düşük enfeksiyoz dozu, yani sadece 10-15 bakteriyle hastalık yapabilmesi onun neden potansiyel bir biyoterör ajanı olarak kabul edildiğini açıklıyor. En ilginç özelliklerinden biri de zayıf endotoksini. Normalde gram negatif bakteriler bağışıklık sistemini hemen alarma geçiren güçlü bir LPS molekülüne sahiptir. Ama Francisella'nın LPS'si o kadar zayıf ki bağışıklık sistemimiz onu ilk başta fark etmiyor bile. Adeta radarın altında uçuyor. Son olarak da kapsül benzeri yapısı ona ekstra bir zırh sağlıyor. Kısacası hem görünmez olmayı başarıyor hem de çok az sayıda bile etkili olabiliyor. Tam bir gizlilik uzmanı. Ve işte onun en kritik manevrası. Bir makrofaj onu yuttuğu an normalde fagozom denilen asit dolu bir kesinin içine hapseder ve onu sindirmeye çalışır. Ama Francisella'nın gizli bir silahı var. Francisella patogenita adası ya da kısaca FPI. Bu DNA'sındaki özel bir bölge. Buradan ürettiği proteinler adeta bir maymuncuk gibi bu kesenin zarını delip kaçmasını sağlıyor. Bir kez hücrenin ana sıvısı olan sitoplazmaya ulaştığındaysa artık tamamen özgür. Hücrenin tüm besinlerini, tüm kaynaklarını sömürerek kontrolsüzce çoğalmaya başlıyor. Şimdi bu bakterinin vücudumuza girdiği andan itibaren izlediği yolu, yani istila planını adım adım takip edelim. Bu bir enfeksiyonun nasıl başlayıp yayıldığını anlamak için gerçekten de mükemmel bir vaka çalışması. Her şey bir giriş kapısıyla başlıyor. Bu bir kene ısırığı olabilir, enfekte bir hayvanla temas olabilir, hatta havadan solunma bile olabilir. Bakteri vücuda girdiği anda bölgedeki ilk savunma hattımız olan makrofajlar hemen olay yerine intikal eder ve onu yutar.
Ancak bu, o makrofajların yaptığı son hata olur. İşte az önce bahsettiğimiz o büyük kaçış tam da burada gerçekleşiyor. Fagozomdan kaçan bakteri makrofajın içinde adeta bir ordu kuruyor. O kadar çok çoğalıyor ki sonunda o zavallı makrofaj bu baskıya dayanamıyor ve bir balon gibi patlayarak parçalanıyor. Ve dışarıya, çevredeki diğer sağlıklı hücreleri istila etmeye hazır yüzlerce, binlerce yeni ve aç bakteri saçılıyor. Tabii enfeksiyon yerel kalmıyor. Bakteriler, vücudun drenaj sistemi olan lenfatik damarlara sızıyor ve bu yolla en yakın lenf düğümüne ulaşıyorlar. Normalde lenf düğümleri enfeksiyonların filtrelendiği karakollardır. Ama Francisella için burası yeni bir üreme üssü haline geliyor. Burada da çoğalarak lenf bezlerinin ağrılı bir şekilde şişmesine, yani lenfadenopatiye neden oluyorlar. Artık enfeksiyon tüm vücuda yayılma aşamasında. Bakteriler, enfekte ettikleri makrofajları adeta birer truva atı gibi kullanarak kan dolaşımına katılıyorlar. Bu sayede dalak, karaciğer, kemik iliği gibi hayati organlara kadar ulaşıyorlar. Gittikleri her yerde de küçük iltihap odakları olan granülomlar ve mikroapseler oluşturarak sistemik, yani tüm vücudu ilgilendiren bir hastalığa yol açıyorlar. İlginç bir şekilde bakterinin vücudumuza girdiği yol doğrudan hangi tür hastalıkla karşılaşacağımızı belirliyor. Şimdi bu farklı istila rotalarının neden olduğu farklı hastalık yüzlerini inceleyelim. Bu grafik durumu çok net bir şekilde özetliyor. Gördüğünüz gibi vakaların 3'ü yani %75'i ülseroglandüler formda. Bu hastalığın en klasik ve en sık karşılaştığımız tablosu. Diğer formlar ise çok daha nadir görülüyor. Her bir form adeta farklı bir senaryo. Ülseroklandüler formda genellikle bir kene ısırığının olduğu yerde bir yara ve en yakın lenf bezinde şişlik görürsünüz. Eğer bakteri solunum yoluyla alınırsa en tehlikeli formlardan biri olan pnömonik tülaremi yani zatüre gelişir. Bazen de belirgin bir giriş yeri olmaz ve enfeksiyon doğrudan kana karışır, bu da tifoidal forma yani tüm vücudu etkileyen tifo benzeri ağır bir hastalığa yol açar. Gördüğünüz gibi düşmanın giriş stratejisi savaşın seyrini tamamen değiştiriyor. Peki bu kadar gizli ve yetenekli bir düşmana karşı biz ne yapıyoruz? Şimdi odak noktamızı tıp profesyonellerinin bu sinsi enfeksiyonu nasıl teşhis ettiğine ve ona karşı nasıl savaştığına çeviriyoruz. Tanıda en sık kullandığımız yöntem seroloji. Yani vücudumuzun bu bakteriye karşı ürettiği savunma proteinlerini, antikorları arıyoruz. PCR testi ise doğrudan bakterinin genetik parmak izini arayarak çok daha hızlı ve kesin sonuç verebiliyor. Bakteri kültürde yani laboratuvarda üretmek ise hem çok zor hem de çok tehlikeli. Çünkü laboratuvarda kolayca havaya karışıp personeli enfekte etme riski taşıyor. Bu yüzden çok yüksek güvenlikli laboratuvarlar gerektiriyor. Neyse ki bu sinsi düşmana karşı oldukça etkili silahlarımız var. Tedavideki ilk ve en güçlü tercihimiz streptomisin veya gentamisin gibi güçlü, enjeksiyonla verilen antibiyotikler. Bunlar özellikle hastaneye yatış gerektiren ciddi vakalarda hayat kurtarıcı. Daha hafif vakalarda ise doksisiklin veya siprofloksasin gibi ağızdan alınabilen ilaçlar da gayet etkili. En ağır tablolarda yani pnömonik veya tifoidal formlarda ise bu iki farklı tipteki ilacı birlikte kullanarak iki koldan saldırıya geçebiliyoruz. Analizimizin sonuna yaklaşırken en önemli konuya geliyoruz. Bu enfeksiyondan nasıl korunabiliriz? Ve tabii ki öğrendiğimiz tüm kritik bilgileri hızlıca bir özetleyelim. Korunmanın anahtarı aslında bakterinin bize nasıl ulaştığını bilmekte gizli. Kene ve sinek ısırıklarına karşı önlem almak en temel kural. Doğada vakit geçiriyorsanız böcek kovucuları ve cildinizi kapatan kıyafetler kelimenin tam anlamıyla hayat kurtarır. Yabani hayvanlarla temastan, özellikle de ölü hayvanlara dokunmaktan kesinlikle kaçınmak ve av etlerini çok iyi pişirmek gerekiyor. Ve maalesef şu an için genel kullanıma sunulmuş rutin bir aşısı bulunmuyor. Ve işte tüm bu anlattıklarımızın özeti. Bu tablodaki her bir madde Francisella tularensis karakterini anlamak için kilit rol oynuyor. Virülansının sırrı neydi? Hücre içindeki o meşhur kaçış mekanizması. Vücuttaki yolculuğu, makrofajları ele geçirip lenf bezlerine ve organlara yayılması. En klasik kliniği, ülser ve şişmiş lenf bezi. Tanıda seroloji ve PCR, tedavide ise aminoglikozitler öne çıkıyor. Ve asla unutulmaması gereken en önemli gerçek, çok düşük dozda bile hastalık yapabilmesi ve bu yüzden taşıdığı biyoterör potansiyeli. Ve bu son soruyla sizi baş başa bırakıyorum. Bu kadar az sayıda bakteriyle bulaşabilen, hatta havaya bile karışabilen bu mükemmel patojene karşı en güçlü savunma duvarımız sizce hangisi? Milyonlarca dolarlık teknolojik gelişmeler ve yeni ilaçlar mı?
Yoksa hepimizin uygulayabileceği basit halk sağlığı önlemleri ve farkındalık mı? Yanıtı düşünmeye değer. Vakit ayırdığınız için teşekkürler.